Çözüm stüdyomuzda yeni bir tutorial ile birlikteyiz. Bir sanal makinenin artımlı geri yükleme noktaları şu şekilde birikti ve bunları temizleyebilmek için manuel bir şekilde son dosyayı bir öncekine, onu bir öncekine, onu bir öncekine gidecek şekilde en üst dosyaya kadar iki farklı sanal diskte birleştirme yapmak durumundayız. İşte bu videonun konusu da bu. Çünkü makinemiz yedek anlamıyor. Şimdi SQL ve NetSys olarak iki farklı dizim var. SQL'i buraya topladım geçici olarak keserek. Bunları kullanacağız. Şöyle bir listele bat yaptığımda buradaki 13 adet dosyayı ki 14 gözüküyor. Şunu bir daha çalıştırmam gerekecek sanırım. Tamam, 14 adet dosyam var. Bunların arasında hiyerarşik bir ilişki var. Onu bulacağız. Nasıl bulacağız? Şöyle. Edit disk diyoruz. Daha doğrusu settings'e giriyoruz. NetSys hard diskimize geliyoruz ve inspect diyoruz. En son olan FCB olan disk. FCB burada şu anda gördüğünüz gibi en altta. Saat ve tarihine göre doğru gözüküyor. FCB en altta gözüküyor. Onu bir ayıralım. Burada liste karışık. Klasörün içindeki dosyaları listeleyen bir pet komutu bu ama bunu düzenlememiz gerekiyor. Inspect'e basarak FCB'nin bağlı olduğu üst diski buluyoruz. 861. 861 o doğru. 861'in inspect'ine basıyoruz. 861'in bağlı olduğu 0B 0'ı buluyoruz. Onun da inspect'ine basıyoruz. 0B0'ı 229'a bağlamış. ...229'u da 464'e bağlamış. Bunların sırasını şurada düzeltmekteyim. Böyle bir not defterim var. 464'ü de 4 Balıkesir 3'e bağlamış. Ve 4 Balıkesir 3'ü de Denizli 14'e bağlamış. Ve Denizli 14'ü de B9B'ye bağlamış. Şöyle onu da düzeltelim. B9B'yi 5 Denizli 3'e bağlamış. ...5D3 9E8'e bağlanmış. Ve 9E8 B94'e bağlı. B94 ise ACF'ye bağlı. Ve ACF de AD9'a bağlı. Ve tüm bunlar en sonda ana diskimiz olan NetSys VHDX'e bağlı. Artık onun da parent'ı zaten kendisi. Evet. Şimdi böyle Inception'a bağlamış olan artımlı sanal diski onarabilmek için elimizde artık şu liste var. En sonuncu diski buna merge edeceğiz. Sonra bu diski buna merge edeceğiz. Sonra bunu buna merge edeceğiz. Bunu buna merge edeceğiz. Böyle sırayla bütün listeleri birbirine bağlayarak birleştirmemiz gerekiyor. Ve bunu daha sonra SQL içinde yapacağız. Bu esnada sanal makinemiz kapalı olmalı.
Zaten sonra da yeni bir sanal makine oluşturmamız gerekebilir. Şimdi burada inspect dediğimiz diski gördük ya. Gelelim birleştirme işine. Ana menüdeyiz. Herhangi bir şey seçili değil. Disk düzenleye basacağız. İleri diyoruz. Diskten seçiyoruz. Nereden? Mevcut disklerimizin bulunduğu yerden. En son bağdaki disk FCB dosyasıydı. FCB dosyasını bulalım. Şu. Bunu seçiyoruz. İleri diyoruz. Birleştir diyoruz. Bunun otomatik olarak bir üst parent'ına gidecek. Onun da bir üst parent'ı 861. Doğru mu? Doğru. Bizim listemizde de 861'di. Birleştirdi. Tekrar edit istiyoruz. İleri diyoruz. Seçiyoruz. Bu kez karşımıza 861 numaralı disk geliyor en altta. Onu seçiyoruz. İleri diyoruz. Birleştir diyoruz. İleri diyoruz. Kendi parent'ına bağla diyoruz ve kendi parent'ı bizim listemizde 0B0 doğru. İleri diyoruz. Bitir diyoruz. Tekrar ileri diyorum. Yeni bir birleştirme daha yapıyorum. İkinci diskimi seçiyorum. Şimdi 0B0 ile karşı karşıyayız. Artık 861 numaralı dosya yok. O bunun üstüne birleşti ve bu dosyanın boyutu gördüğünüz gibi 3 GB. Hatta bir sonrakine bakalım. 861'den sonra 0B0 varmış. 0B0 buymuş. 0B0 229'a bağlı olacakmış. Yani şu bir sonraki adımda bu. Bakın 11 MB. 0B0 3 GB. Bunu seçiyorum, ileri diyorum, birleştir diyorum. Ve 0B0'ın bir üst bağlantısı olan 229 isimli dosya ki bu 11 MB'tı. Biraz işlem sürecek. Ve bitti. Şurada gördüğünüz gibi SSD'de yaptığımız için bu işlemi şimdi 229'un boyutuna bakarsak 11 MB değil artık 3 GB oldu. 229'u seçerek ileri diyoruz. Bunu da birleştir diyoruz. Ve bir sonraki adım olarak 464'e giriyoruz. Onu da bitir diyoruz. Şimdi 464'ü seçeceğiz. Netsiz 464 18464 şu. Birleştir. Evet. Ve bu da Balıkesir 3. Doğru. Listemize göre. Bu şekilde listemizi de düzenliyoruz. Kaldığımız nokta burası. Şimdi D14'e devam ediyoruz. Dört ve 3 diskimi D14'e birleştiriyorum. Finish diyorum. D14'te devam ediyorum. D14 R9'a birleşiyor. Ardından V9 Balıkesir'i seçiyoruz. O da 5D3'e birleşiyor. Evet. Şimdi 5D3'ü seçiyorum.
Burada 9D8'e birleşecek. O da doğru. Bitmiyor. Devam ediyoruz. Bu kez 9E8'e sıra geliyor. Ve onun da bir üstünde Balıkesir 94 var. O da burada. EB94. Onu da finish diyoruz. Ve tekrar düzenle diyoruz. İleri diyoruz. Göster diyoruz. Ve akabinde şimdi Balıkesir 94'ü seçiyoruz. Bunun da bir üstünde yer alan ACF isimli şu dosyayı birleştiriyoruz. Böylece veri kaybı olmadan yapılan değişiklikleri korunmuş şekilde diskleri birleştiriyoruz ve tek bir dosya haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi sırada ACF var ve ACF diski de birleştiğinde yeni bir A9D olacak. Ve son olarak bu A9D diskinin boyutu şöyle bir 9 GB'a yakın mı? 5 GB'mış. Bunu seçerek bunun da parent'ı olan bizim ana diskimiz yani düz isime sahip olan NetSys diskine birleştiriyoruz. Ve bu işlem SSD'de gerçekleştiği için gördüğünüz gibi şuradaki her bir pik bizim dosyayı birleştirdiğimiz an. Ve son olarak tekrar edit disk diyerek bu yaptığımız VHDX diski sıkıştıracağız. Önce biraz sıkıştırıyorum diski. Ve akabinde aynı diski seçiyorum. Ve bu kez VHDX yerine dönüştür diyorum ve normal bir VHD'ye dönüştüreceğim. Server 2012'den eski sistemler desteklenmezmiş diyor bu disk için ama bazı güç kesintilerinde veri kaybı hatası olabilir gibi şeyler demiş. Biz bu yüzden VHD'ye dönüştüreceğiz bu diski. Ve yine dinamik olarak genişleyen yani daha sonra genişletilebilen bir formatta oluşturacağız bunu. Ve bu kez SSD diski değil bizim normal bulunan mekanik hard diskimizin içerisine kopyalayacağız şuraya. Ve dönüştürme işlemini başlatıyoruz. Bu işlemler sürerken arkada biz tekrar çalışabiliriz. Bu kez aynı işlemleri SQL datasında da gerçekleştireceğiz. Yani tam olarak burada. Buranın da bir listesini almak gerekirse şu listele bet dosyasını keselim ve bunun için yapıştıralım. Burada çalıştıralım. Ve burada bizim datamızı şu şekilde çıkarmış olsun. Bunu tekrar taslak noktaya kaydediyoruz ve şimdi buradaki date modified dosyasına basarak yine aşağıdan yukarıya dosyaların tahmini dakika ve saat ilişkisine bakıyoruz. 4F6 muhtemelen buna bağlı, bu buna bağlı, bu da bu üsttekine bağlı şeklinde muhtemelen en üste kadar gidiyorlar. Bunu da teyit etmek için tekrar buradaki sanal makinemiz seçiliyken ya da seçili değilken settings'e girerek
Bu kez SQL data içerisindeki inspect'e basıyoruz ve en altta 46F'in olduğunu görüyoruz. 46F numaralı diskimiz de burada zaten bağlı. 46F'in bir üstündeki inspect'e bakamıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bulunduğu klasör farklı. Bu yüzden bunların tümünü şimdi tekrar keserek bir üst klasöre geri yapıştırıyoruz. Evet. Bu birleştirmiş olduğumuz ve sıkıştırmaya bitirdiğimiz diskimizi de aslında kopyalayarak şurada bir datasını alalım istiyorum. Onun da adını değiştirelim. Şöyle kompaktörün içine yapıştıralım. Yedek bölgede dursun. Evet, 46F'in kime bağlı olduğunu bulacaktık. Şimdi 46F'in kime bağlı olduğunu şöyle bulabiliriz. Geldik. Sıkıştırma daha bitmemiş, dur. Nereye taşıyorsun hacı? Yani burada daha işlem bitmemiş ki. Her neyse. Şimdi devam edelim. SQL datalar üzerinde çalışacaktık. Ve SQL data için Edit Virtual Disk bölümümüz dolu. Şuradan tekrar Settings'e geliyoruz. NetSys değil SQL Data'da Inspect'e bu kez basıyoruz ve dosyanın 46F'in bağlı olduğu şey FATSA Edirne 5. Evet, FATSA Edirne 5 süre saat tarih düzenlemesine göre doğru bir şekilde çıkıyor ve bunu da elimizdeki not defteri üzerinde düzenliyoruz. FATSA Edirne 5. Bir üstünde 0.33 olduğunu görüyorum. Bakalım doğru mu? FATSA Edirne 5 0.33'e bağlı. Evet, doğru. Şimdi 40A2B var. Yani şu. Onun da üstünde FATSA 93 ve onun da üstünde Denizli 5 ile biten dosya var ve onun da üstünde ana dosyamız var ve şu şekilde bir not hiyerarşimiz ortaya çıkıyor. Buradaki dakika saat ilişkisine bakarak da ve buradan da teyidimizi gerçekleştirelim. 829 B1C'ye bağlı. Normalde bu adımları teyit ederek yaptığım için biraz daha uzun sürüyor ama aslında teyit etmeden direkt şurada Next'ten sonra hemen Finish'e de basarsınız ama şuradaki doğru seçeneği yapmaya unutmadan devam etmeniz gerekiyor. Ve bu da bittikten sonra bir sonraki diskim olan BC1'e geçiyorum. Ve BC1'i de aynı şekilde merge komutuyla birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi BC1'i 270D'ye birleştireceğiz. Aynı şekilde NetSys'ten 270D'yi seçip ileri diyerek, merge diyerek ana diske birleştirmeye devam ediyoruz. Bizim senaryomuzda gene disk sayısı az sayılır. Başka bir durumda, yani bu durumu yaşayanları internette araştırıp şöyle forumlarda çözümler görebiliyoruz ve bir noktada bir hafta sonu uğraştıkları yüzden fazla dosyayla karşılaşan insanların da olduğunu söylemek zorundayım. Maalesef Hyper-V'de bu hata yaşanan bir şey. Devam edelim. 66B'ye gelmiştik. 66B'yi de seçerek ileri diyorum ve buradan da merge'e basarak aynı şekilde bir üst dosyası olan 76A9'a birleştiriyoruz. Tekrar düzenle diyoruz. Ve
Farkındaysanız gittikçe dosyalar azalıyor. Çünkü birleşe birleşe artık dosyalar tek bir dosyada birleşiyorlar. Ve bu sayede içindeki data güncel bir şekilde korunmaya çalışılıyor. Amacımız da bu. Akabinde tekrar edit disk diyerek soldan kaldığımız 954D dosyasını seçiyor ve onun da bir üst bağ olan 0A2 ile biten dosyadaki birleştirilmesini sağlıyoruz. Tekrar edit disk diyerek onun da devamı olan 0A2'yi F43'e birleştiriyoruz. Ve son olarak F43'ü de 2D5 dosyasına birleştiriyoruz. Ve artık ana dosyaya sıra geliyor ve bu dosyayı da bir sonraki adımda ana dosyaya, yani SQL data yazan ana dosyaya birleştiriyoruz. Dosyanın dönüştürülmesi henüz bitmedi, gördüğünüz gibi. Mekanik hard diske aktardığım için olabilir bu. Bu nedenle de şimdi tekrar edit disk diyeceğim ve en son oluşan SQL data dosyamı da compact edeceğim. Önce birleştirip sonra formatını dönüştürmek istiyorum. Gördüğünüz gibi SQL data olan, yani şu anda üzerinde çalıştığımız son dosya daha büyük bir boyuta sahip. Hal böyle olunca bunu da bu SSD disk üzerinde çoğaltmak isterim. Ama SSD diskimde yeterince yer olmadığını görüyorum. Bunu yapabilmek için şuradaki edit işleminin bitmesini beklemek gerekiyor. Ya da bunu da boş olan öteki hard diske kopyalamam gerekiyor. Şu an diskler zaten bayağı meşguller. 150 ile okuyup 150 ile yazıyor. Evet, buraya o disk aslında baştan oluşturuluyor ama henüz 59 GB. Aslında bitmek üzere, az kalmış. Bu çubuk birdenbire sona doğru gelebilir. Hyper-V işlemlerde maalesef yüzdelik dilim göstermemekte. Ama esas bomba bizim buradaki 230 GB'lık dosya. Onun sıkışması biterse, ki bitmişe benziyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bütün işlemler durdu. 235 GB, 235 GB olarak kaldı maalesef. Bu durumda benim buraya bu diskin bir klonunu aktarmam mümkün değil.
Onun yerine şunu yapabiliriz. Bu SQL datayı kopyalayalım. Ve şuradaki evet, compile içine kopyalayalım. Buradaki bu oluşturmuş olduğumuz VHD dosyasında mekanik artist olduğu için burada tutabiliriz ama yedeğini de almak fena olmaz. Bu kopyalama işlemleri için ara vereceğim. Boş disk alanım olduğundan dolayı ve şu anda diskim SSD diskin içerisinde yer aldığı için ben aynı şekilde bunu da kopyala diyerek VHD bir diske dönüştüreceğim. Dinamik olarak artacak şekilde ve bunu da yine mekanik diskimin içerisine atacağım. SSD diskten öteki bir hard diske giden dosya orada çalışa dursun. Benim şimdi gene SSD diskteki dosyamı bir diğer hard diskin içerisine aktarmış olacağım ve ona da SQL diyeyim. SQL data C diye sonuna kompakt ettiğimi ve formatını çevirdiğim için bu şekilde isimlendirerek gidip küçük bir mola veriyorum ve burada artık hard diskler, işlemciler cayır cayır bu işlemi yürütüyorlar. 12. nesil bir işlemciyle güzel bir bellek bu işi rahat rahat götürecektir. Zaten depolama cihazlarının gücü kadar işlem yapabiliyoruz. İşlemcimiz gayet yatıyor. Evet, bölüm videomuz devam edecek. Bayağı vakit geçti zaten. Evet, kısa molanın ardından, disklerin dönüşmesinin ardından şimdi makinelerimizi tekrar ayağa kaldırmayı deneyeceğiz. Burada benim SQL datam artık VHD formatında ve 235 GB'lık boyuta sahip. Şimdi bu mekanik hard diskteydi. Ben bunu tekrar SSD hard diskin üzerine alacağım. Buradaki VHD diski sileceğim. Yapıştırıyorum. Mekanik disk hızlı Seagate 2 TB'lık yeşil baraküdalardan. Skyhawk değil muhtemelen, neyse. 200 MB sıralı okuma özelliğine sahip ve SSD'ye yazdığı için de gayet stabil bir lineer okuma yapıyor şu anda. Ve burada da yazma hızıyla paralel okuma hızı bu 200 GB'lık dosyayı 20 dakika gibi bir sürede kopyalamamızı sağlayacak. Ardından yine burada yedek bir şekilde duran diskim, sistem diskim olacak. Ve bu kopyalamanın ardından sanal makinenin şu mevcut durumunda bu checkpoint silemediğim için buradan gelip diskleri de kaldıracağım şöyle. Bu şekilde. Buradaki Win Recovery Point'i kaldıramadığım için de makineyi de mecburen sileceğim. Ve yeni bir tane oluşturacağım. Sanal makine diyeceğim. İleri diyeceğim. Farklı alanda depola dediği şey benim konfigürasyon dosyalarım için geçerli. Şu an eski dosyanın konfigürasyon dosyası şurada, burada ve buradaydı. Tabii şu an içleri boş gördüğünüz üzere. Owner rights, change users, backup, services, İleri diyelim. UEFI desteği olmadığı için Generation 1 seçiyorum. Başlangıç belleğim
16384 dış bacak internet bacağım var. Ve şimdi mevcut bir hard diski göster diyeceğim ve buradan benim Hyper-V içindeki, yani yine mekanik hard diskteki şu Netsys C dosyamı seçeceğim. Bunun da bir kopyasını almış mıydım? Hemen bakıyorum. Buradaki VHD olan, doğru, bu disktekiler kopya. Ham kopya, X formatlı. Benim almak istediğim dosya şurada. Bu. Bu dosya. Burası işletim sistemi diskim olan C, yani onu seçiyorum buradan. İleri diyorum ve birinci nesil olarak ilk diskimi bağlamış oldum. Makine de oluşmuş oldu ama ayarlara devam ediyorum. Bunu IDE kontrolöre bağlamış. Aslında bir tane SCSI hard drive et deyip SCSI controller 0'a da bu dosyayı göstermek fena olmaz. Ama bu zaten bağlı bir disk olduğu için ekleyemezsin filan diyor. Silelim bakalım. Mavi ekran da verebilir bu arada. Ben biraz da onu denemek istiyorum açıkçası. Ve işlemcimiz 6 çekirdek olsun. Disk 0 bu. Disk burada DVD koymuş. SCSI'de şimdi bir tane sistem diskim var. Evet. IDE'nin ikincisine de, yani şuna da benim datayı bağlayayım. SSD'min içinde yer alan SQL datamı bağlıyorum. Bir taraftan dosya aktarma hamlesi yapıyorum. Bunlar bittikten sonra zaten sistemi başlatıyorum. Floppy diski kaldırma yok maalesef. İntegrasyon servislerinde şunu işaretliyorum. Checkpoint'ler prodüksiyonda veya standartta. Otomatik start'ı etkinleştiriyorum 12 saniye. Ve durdurması gerektiği zaman ana makineye de durumu kaydediyor. BIOS'ta CD başta, bir de sonra Legacy Network hata aksiyonu, Floppy'yi silebiliyor muyum? Silemiyorum. Bu şekilde ayarlarımız var. SSD diske zırt pırt yazmaması için de PEG file'ı mekanik hard diskte bırakıyorum. Şu anda diyor iki dosyada kullanımda diyor. Yani Explorer şurada dosya kopyalama işi yaptığı için bu dosya üzerinde şu an için sistemi kaydettirmiyor bana. O yüzden biraz beklemem gerekiyor açıkçası. Burada da küçük bir dosya kopyalama testi görüyoruz. Aynı hard disk iki dosyayı aynı anda farklı yerlere okuyordu. Şimdi birinci görevi bitirdi, ikincisine geçti. Bununla 200 MB'a kadar pik yapacak. Ama yapamaz, pardon. Çünkü burada aynı disk içinde birinci partisyondan ikinci partisyona yazdığı için böyle değişken bir hız devreye giriyor ve ön belleğini kullanıyor. Ön bellekte işletim sistemi ön belleği de dahil, hard diskin kendi ön belleği de dahil. Ama yine de gayet güzel bir hız olduğunu söyleyebilirim. Burada da diskin kullanımını görelim. 53, 83, 95. Evet. Tek tek diskleri göremiyoruz sunucu işletim sistemlerinde. O yüzden burada HDTune'de 3.5 sürümü veya daha yeni sürüm de olur. Tüm diskleri seçip izle derseniz size disklerin trafiğini gösteriyor. Çünkü maalesef sunucu işletim sistemleri performans sekmesinde bize disklerin kullanım yüzdelerini veya disklerin harflerini göstermiyor maalesef. Burada da HDTune'den faydalanmış olduk üçüncü parti bir araç olarak. Hem ana datam hem de iki diskim de hazır durumdalar.
Biri mekanik hard diskimde, biri de SSD diskimde uygula diyorum ve artık makine çalışmaya hazır. Tabi kimliği değişmiş bir şekilde başlayacak. Makinenin boot hatası vermesinin sebebi SCSI disklerden başlatmış olmamız. Bunu yapabilmek üzere de şöyle yapalım. IDE'nin 0. kanalından boot etmeye çalıştığından dolayı bizim SCSI'deki mevcut diski görmedi. O zaman şöyle yapalım. Biz bu IDE'deki mekanik diski de silelim. SCSI controller'a veri tabanı olan diskimizi bağlayalım. O da bizim SSD diskimizin içerisinde. Bundan boot edemiyor nasılsa. Birinci IDE kanalına da boot edeceği sistem diskimiz olan mekanik hard disk içindeki NetSys'i bağlayalım. Ve bu şekilde start verelim. Şimdi direkt legacy bir şekilde boot ederek işletim sistemimiz açılmaya başlıyor ve cihazlar ayarlanıyor şeklinde. Burada birazdan yazı ibare göreceğiz. Çünkü makinenin SID kimliği değişmiş oldu. Bu kimlik değişmesi gelecekte yazılımların lisansı ile ilgili problem çıkartabilir mi? Onu da yaşayarak göreceğiz zaten. Evet, bu videomuzda darmadağın olan sistem disklerini tek dosyada nasıl birleştirebileceğimiz için uğraştık. Artık sistem yedeğini de almak üzere son bir deney yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi SQL veri tabanı olan diskim burada yer almıyor. Çünkü SCSI kanalından bağladığım için disk burada başlatılmamış oldu. Bunu online'a çevirdiğim zaman geldi. Sürücüsü harfinden eskiden de iyiydi zaten. Onu da atamış bulundu şu anda. Şöyle aygıt yöneticisine de bakalım. Differensing bir makine olduğu için burada bazı eski cihazdan artık adaptörler vesaire kalabilir. Bu benim IP adresimi de değiştirmiş olabilir. Ona da bakalım. Benim iç IP adresim evet değişmiş. Bu bizim istemediğimiz bir durum. Şöyle yapacağım. Kopyası olan aygıtları silersen bir nebze daha iyi olur. Yazıcılar hariç tabii. Tekrar algıla diyorum ve A kartımı algılıyor. Şöyle bir bakalım. IP adresim otomatiğe dönmüş. Bunu manuelle çevirmem gerekiyor. Daha doğrusu sanal makinemin IP'si değişmiş. Bunu düzelteceğim. Evet, artık sanal makinemin çalışıyor olduğundan eminim ve artık kapatıp bir sistem yedeklemesi alabilirim. Windows 7'lerden hatırlayacağınız Windows 7 ile gelen Windows Server Backup isimli veya Windows 7 Backup isimli bu rol ile bir yedek oluşturacağız. Tüm makinemi alacak. Bu kurtarma yöntemi Windows kurulum medyalarının içerisindeki sistem geri yüklemenin gelişmiş versiyonu. Sistemin hard disklerini aynı sanal disklerde olduğu gibi kapsülleyerek saklar. Ara sıra böyle bir joker olarak yedek almanızı tavsiye ederim. Sonrasını otomatik olarak Vim'le hallediyor olacağız.